Yeryüzünde 783 milyon insan açlıktan ölüm tehlikesi altında. ...2024 açlık haritası bu. Yeryüzü ve yeryüzündeki bütün canlılar Allah'a ait. Allah her yarattığı varlığın gıdasını da yaratacağını vaat ediyor. Kur'an'da şu ayetler var. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Gıdalarını temin edemeyen nice canlılar vardır. Onları da, sizi de besleyen Allah'tır. Bütün mahlukların rızıklarını veren, kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah'tır. Allah bu kadar merhametli ise açlıktan ölümlere niçin izin veriyor? Ekonomist ve demograf Robert Malthus 200 yıl önce şöyle diyordu. Nüfus, denetlenmezse geometrik olarak katlanarak artar. Geçim gıda ise sadece aritmetik olarak doğrusal artar. Böyle diyordu. Dediği gibi olmadı. Dünya nüfusu 8 milyarı geçti ve bu nüfusu doyuracak kadar üretim yapılıyor. Peki açlığın sebebi ne o zaman? Yeryüzünde niçin açlık çekildiğini çok net olarak anlatan bir roman var. Körlük. Nobel ödüllü yazar José Saramago'nun en önemli romanı. Roman film yapıldı. Hikaye şöyle. Bir adamın trafikte aniden gözleri görmemeye başlar. Bu tuhaf körlük çok hızlı bir şekilde salgın gibi yayılır. Bir çocuk kör olmuş. Sakın korkma. Devlet kör olanları bir karantina merkezine yerleştirir. Ana kapı açılıyor. Numara. Her gün herkese yetecek kadar gıda dışarıdan getirilir. Bir. Getirenlere körlük iki, bulaşmasın diye dağıtımını körler yapar. Hepsi bu. 3 mü? Evet. Kendimiz aldığımızda 4 alıyorduk. Artık 3 alıyorsunuz. Ama Doktor bir ederse süre iki sonra alırsın. körlerin Sıradaki. bazıları çeteleşir. Geliyoruz. Burada monarşi var ve ben kendimi 3. koğuşun kralı ilan ediyorum. Gelen gıdaları depolarlar. Diledikleri gibi dağıtırlar. İtirazı olan? Diğer koğuşlara şiddet ve aşağılamayla hükmetmeye başlarlar. Pekala. İşiniz bitti. Ve böylece herkese yetecek olan yemekler artık yetmez olur. Adamlarınızdan biri ölecek. Tehdit, şantaj, fuhuş, Yemekleri biz alacağız. gıda karşılığı kirli ve ahlaksız takaslar başlar. Sola dönüyoruz. Evet. Düz. Dünyada var olan tüm suçlar minyatür şekilde karantina binasında ortaya çıkar. Koğuşun kralıyım ve buralarda çok fazla Film tam bir dünya prototipidir. birinci kural yemek istiyorsan Menfaatinden başka bir şey düşünmeyen insan kördür. Karantina binası ise aslında dünyanın küçültülmüş bir modelidir. Takım dövüşüyorlar. Hemen durun. Kesin şunu. Durun. Benzer bir film daha var. Platform. Devasa bir kule şeklinde hapishane. Üst üste ikişer kişilik koğuşlar. Her katta 2 mahkum var. Yüzlerce kat. Koğuşun ortasında yemek platformunun inmesi için bir boşluk var. Yemekhanede titizlikle en lüks yemekler hazırlanır. Yemek en üst kattan başlayarak dolu bir platform ile kat kat aşağı iner. Her katta sadece kısa bir süre durur. Ama üst kattakiler yemeklere hayvanca saldırır. Ölçüsüzce yerler. Böyle olunca alt kattakilere sadece artıklar kalır. Normalde hazırlanan yemek tüm katlara yetebilecek kadardır. Gorenk ve arkadaşı yemeği eşit bir şekilde dağıtmak için mücadele ederler. Ama açgözlülüğü ve bencilliği yenemezler. Film, merhametsizlik ve açgözlülüğün kana buladığı bir dünyayı tasvir eder. Gerçekten de dünya böyle bir yerdir. Film şu cümleyi irdeler. İnsanlar paylaşmayı seçmediğinde medeniyet ne kadar sürer? İnsanlar paylaşmayı seçmediğinde medeniyet tamamen kayboluyor ve dünya kana bulanıyor.
Tüm canlıları yaratan Allah onların rızkını da yaratıyor. Fakat yeryüzünde adaletli bir dağıtım yok. İnsanlarda fazla kâr etme, zenginleşme hırsı var. Çok uluslu şirketlerin rekabeti, stokçuluk ve spekülasyon, arzı kısarak fiyatı yükseltmek, manipülasyon, sömürgecilik var. Bu nedenlerle yeryüzünde herkese yetebilecek kadar gıda üretildiği halde yeryüzünde açlık var. Açlığın asıl sebebi gıda yetmezliği değil, gıdaya erişememe sorunu. Allah yarattığı mahlukata yetecek kadar gıda üretiyor. Ama insanlar birbirinin önünden gıdasını çalıyor. Başkasının gıdasını çalarak onları aç bırakıyor. Birleşmiş Milletler'in 2024 yılında yayınladığı rapor şunu diyor. Dünya çapında insan tüketimi için üretilen gıdanın yaklaşık %30'u her yıl ya kaybediliyor ya da israf ediliyor. Dünyada 2022 yılında 1,05 milyar ton gıda israf edilmiş. Bunun %60'ı evlerde israf edilenler. Rapora göre her insan yılda ortalama 79 kilogram gıdayı israf ediyor. Yani her birimiz günde 216 gram gıdayı çöpe atıyoruz. Evlerin dışında da korkunç boyutlarda israf var. Yıllık kişi başı 50 kilogram yemek sektöründe ve tedarik zincirinde kayboluyor. Bu israflar yılda ortalama 1,05 milyar ton gıda yapıyor. Peki dünyada açlık çeken nüfus ne kadar? 783 milyon. 783 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Teorik olarak 1,05 milyar ton gıda israf edilmese ne olur? Yeryüzünde 783 milyon insan değil, 1,5 milyar insan açlık çekse bunu karşılıyor. 1,05 milyar ton gıda açlığı 2 defa yok ediyor. İsraf ederek ne yapmış oluyoruz? Hem bu gıdaları bize ikram eden Allah'a karşı saygısızlık yapıyoruz, hem de bu gıdalarda hakkı olan insanlara zulmetmiş oluyoruz. Askeri harcamaları ve silah ticaretini araştıran bir kuruluş var. SPRI. SPRI'ye göre dünyada askeri harcamalar 2024 yılı içinde 2,718 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Akıl almaz bir rakam. Tüm ülkelerin yıllık silah harcaması bu. Ordu, personel ve diğer giderler hariç 2,718 trilyon dolar. Peki bunun yüzde kaçı dünyadaki açlığı bitirir? Yayınlanan raporlara göre dünyada açlığı bitirmek için gereken para bunun %1 ve en fazla %2'si kadar. Devletler silaha ayırdığı paranın %1'ini veya %2'sini ayırsa açlık sorunu dünyadan kalkıyor. Yeryüzü, insanların sonsuz bir hayatı kazanmak için geldikleri sınav salonu. Açlık en önemli sorulardan biri. Şöyle bir hadis var. Yanı başındaki komşusunun aç olduğunu bildiği halde tok olarak geceleyen kimse mümin olamaz. Dünya artık küresel bir köy. Herkes her şeyden haberdar. Hayret! Dünyada açlıktan ölen insanlar mı varmış? Hiç duymamıştım. Hiç kimse bunu diyemez. Allah'a inanan her insan açlıkla ve susuzlukla mücadeleye katkıda bulunmalı. Diyelim ki benim cebimde veya banka hesabımda ihtiyacımdan fazla para var. Ama bu sırada yeryüzünün bir başka coğrafyasında insanlar açlık ve susuzluk çekiyorsa ben bundan sorumlu olurum. Yeryüzü sınavındaki en önemli sorulardan birini yanlış yapmış olurum. Çünkü insan yeryüzünde Allah'ın halifesi, Allah'ın vekili. Yeryüzündeki tüm sorunlardan, tüm problemlerden insan sorumlu.